Kısaca firmanızı ve kendinizi tanıtır mısınız? Tabii. Firmamız 1984 yılında Sait Akarlılar tarafından kuruldu. O yıldan itibaren denim üretimi yapıyoruz. Ana üreticisi olduğumuz Mavi Cins ve bunun yanında da birçok büyük yurt dışı markasına Türkiye lokasyonumuzdaki Çerkezköy fabrikamızda ve Türkiye'deki birçok noktadaki fason üretim noktalarımızla bir de Mısır'daki fabrikamızda devam ediyoruz. Yaklaşık yıllık üretimimiz 7 milyon civarında. Peki üretimde çalışan sayınız kaç kişi? Üretimde Türkiye'de kendi lokasyonlarımızda 1200 kişi çalışıyor. Mısır'daki fabrikamızda da 900 kişi çalışıyor. Evet. Üretim yönetim sistemi olarak Argemas'ı kullanıyorsunuz. Evet. Kaç yıldır bu sistemi kullanıyorsunuz? Nasıl bir sistemdir? Sistem hakkında biraz bilgi verebilir Tabii misiniz ki. bize? 8 yıl önce Argemas'ta çalışmaya başladık. Çalışmaya başlamadan önce şu anda kullanmış olduğumuz üretim programı üzerinden verimlilik ölçümlerimizi yapıyorduk. Tabii bu bize bir gün kayıpla geri dönüş yapıyordu. Bu da bizim için gördük ki kritik bir husus. Onun için Argemas'ta çalışmaya karar verdik. Peki hangi departmanlarda kullanıyorsunuz? Üretim içinde kesim, dikim, yıkama ve paket bölümlerinde kullanıyoruz. Her bölümün sonunda da kalite kontrol aşamalarını değerlendiriyoruz. Evet. Peki Argemas şirketinize neler kattı? 8 yıl önce ilk Argemas'la başladığımızda bize en önemli katkılarından ilki verinin zamanında değerlendirilmesi, önlemlerin zamanında alınması oldu. Daha önce biz verimlilik ölçümlerini eski sistemimizde yaparken bir gün sonra kayıt işlemleri yapıyorduk. Bu da bize şunu kaybettiriyordu. Kişi işlem yaparken verimliliğin düşük olması o günkü adetimize, o günkü kalitemize, o günkü verimliliğimizi düşürüyordu. Argemas'la en büyük bu noktada bize bir değer kattı. Çünkü kısa sürede verimlilik ölçüp kısa sürede personellerimize üretim aşamalarına müdahale edebiliyoruz. İki, bölümlerdeki operasyon bazlı çıkan adeti görüp ona göre değerlendirme yapabiliyoruz. Bundan sonraki aşamalarda da en büyük etken bir personel motivasyonu açısından oldu. İki, kalite aşamasında oldu. Bir de gün sonunda tabii ki bütün şirketlerin ayakta kalmasını sağlayacak en büyük etkenlerden birisi maliyet. Evet. Bize maliyetlerimizi görme, operasyonlarımızı ölçme aşamalarında faydası oldu. Evet. Peki insan kaynağının değerlendirilip geliştirme konusunda nasıl bir değişiklik oldu? Şimdi insan kaynağı ile ilgili binlerce çalışanımız var. Bu üretim bölümlerimizde ve ölçüm yaptığımız bölümlerde. En önemli hususlardan bir tanesi iyi çalışan personeli ödüllendirilmesi. Burada da prim devreye girdi. Yani biz Argemas'ta verimlilik ölçümlerimizi yaptıktan sonra değerlendirmelerimizi yapıp iyi çalışan personellerimizi primle ödüllendirdik. Bu da diğer personelleri motive etti. Kötü verimi olan personellerimize verimlilik ölçümlerini göstererek onları daha iyi motive etmemizi sağladı. Sonra patronumuzun önerisiyle ilk önce tek operasyon yapan personellerimizi değerlendirdik. Bunların verimliliğini çok üst seviyelere çektik. Bu bize ne kazandırdı? Toplamda bütün işletme veriminin yükselmesine neden oldu. Bu bize adet olarak yansıdı, bu bize kalite olarak yansıdı. Çünkü tek operasyon yapanların çıkartmış olduğu kalite daha yüksekti. Bir de şöyle bir uygulama yaptık. Şirketimiz İşkur'dan
belli miktarda çalışan bir proje kapsamında temin etti. Bu çalışan arkadaşları verimliliğe dahil ettik. Bu 6 aylık süreç içinde verimliliği iyi olan personellere şirketimizde kalmaları için teklifte bulunduk. Kabul edenler şirketimizde kaldı ve devam etti. Verimliliği yukarı çektiğinizi söylediniz. Peki biraz da kaliteden bahsedebilir misiniz? Çünkü kaliteyi de takip ettiğini söylediniz Evet. argüman sistemiyle. Şimdi personeller verimliliği kısa sürede adetle takip edildiğini biliyorlar. Bunun için de adetlerini arttırmaya çalışıyorlar. Tabii ki adetlerin artırılması demek, kalitenin gözden geçirilmesi demek. Her bölümün sonunda kalite kontrolde o kişi o gün kaç tane ürün yaptıysa, o kaliteye takıldıysa, kaliteye takılan adet o kişinin veriminden düştü. Bu da bize personellerin işi en baştan itibaren daha düzgün yapmaları, daha kısa sürede yapmaları ve kaliteli yapmaları konusunda bir kaynak sağlamış oldu. Kalite kontrol ve güvence sisteminiz nasıldır? Müşterileriniz kalite kontrol ve kalite güvence sisteminiz hakkında ne düşünüyor? Şimdi Argemas yazılımının içinde bölümlerin sonunda kalite kontrol modülü var. Yani kişilerin kaliteleri yaptıkları adetle değil, kaliteli yaptıkları, doğru yaptıkları adetle ölçülebilmesi için. Diğer çalıştığımız bütün müşteriler firmamızı gelip gezdiklerinde şirket içinde personellerin verimlilik ölçümlerine, bu verimlilik ölçümlerine sonunda personele verilen primleri, değerlendirmelerini görmeleri, bizi tercih etmelerinde pozitif bir yön sağlıyor. Evet. Peki Argemas'tan uzun zamandır kullanıyorsunuz. Teknik destek alabiliyor musunuz? Evet, alabiliyoruz ve bu konuda da samimiler. Peki yeni bir talebiniz olduğu zaman, çünkü yerli bir firma, yeni bir talebiniz olduğu zaman bu nasıl değerlendiriyor? Bizden daha çok analiz ediyorlar. Bir, kendi altyapılarına uygunluğuyla alakalı. İki, ileride de bize katacaklarıyla alakalı. Şöyle bir örnekleme yapabiliriz. Şu anki üretim modülümüzle Argemas arasında otomatik bir entegrasyon yapısı var. Yani kullanıcılar müdahale etmeden sistemler entegre çalışıyor, bilgiler entegre akıyor. Birçok resmi kaydı oluşturacak bilgiler dahil entegre transfer ediyor. Bu ortak çalışmayla yürüyen bir yapı. Henüz şu anda siz kullanmıyorsunuz ama Argemas'ın son geliştirdiği modüller arasında yer alan otomatik band kurulumu. Bunu biraz üretimin geleceği açısından da nasıl değerlendiriyorsunuz? Sormak istedim. Siz de uzun yıllar bu sektördesiniz. Dünya akıllı sistemlere gidiyor. Yönetilebilir akıllı sistemlere gidiyor. Sizden önce daha çok istatistiksel veriye bakarak daha doğru değerlendirme yapılarına, otonom yapılara gidiyor. Biz de bu tip bir yapıya sıcak bakabiliriz. Personellerimizin duygusal ya da daha önceki deneyimlerine bakarak elde ettikleri veriler yerine sistemlerin uzun sürede kişi bazında, operasyon bazında istatistiksel verilerini değerlendirip önümüze yorumlar koymaları daha pozitif olabilir. Peki ürün izlenebilirliğini nasıl sağlıyorsunuz? Ürün izlenebilirliğini tabii ki demet, yani bundle'lar üzerindeki barkodlar üzerinden sağlıyoruz. Böylelikle hangi aşamada, hangi bundle, hangi tarihte kim yapmış, nereden nereye geçmiş gibi adet takipleri sağlayabiliyoruz üretimin içinde. Verimlilik ve kalite geliştirme konularında Kaizen çalışması yapıyor musunuz ve nasıl yapıyorsunuz? Yapıyoruz çünkü elimizde bir yazılım var, elimizde bir geçmiş veri var. Bu veriyi analiz ederek değerlendirme yapıyoruz. O değerlendirmenin üzerine diğer yorumlarımızı ekliyoruz. Evet. Endüstri 4.0 ve yalın üretim hakkında tecrübelerinizi paylaşır mısınız? Daha önce bahsettiğim gibi 8 sene önce başlamış olduğumuz
Argemas'la birlikte yola çıktığımız bu yapı zaten 8 yıl önce Endüstri 4.0'ı kurmuşuz anlamına geliyor. Bu aşamada tabii birçok yenilikler oldu beraber de yürüttüğümüz. Burada ölçümlemelerimizi, değerlendirmeleri çok iyi yapıyor olduk. Artı biz hiçbir sektörde olmayan bir şey de yaptık. İlk önce yıkama bölümlerinde otomasyon yaptık. Yani yıkama kazanlarının sürelerinin ölçümünü alıyor olduk. Personellerin dikim içindeki verimliliğini ölçüyor olduk. Endüstri 4.0 öncesi. Endüstri 4.0'la da bunları daha iyi konuma getirip analiz edebiliyor olduk. Konfeksiyon sektöründe makinelerden veri toplama konusunda bir takım uygulamalar var. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Üretimin doğasına uygun bir yöntem midir sizce? Evet, üretimin doğasına uygun bir yöntem. Deminki örneğimdeki gibi yıkama kazanları, yıkama kazanlarının içine konulan kimyasal, o kazanın suyunun sıcaklığı, dönmesinin kazanın hızı, o kazanın içinde o operasyonda o kimyasalın ne kadar süre kalması gerektiği gibi kavramlar var. Bu da kesinlikle makinelerden sistemle bilgi toplama ve bu bilgiyi değerlendirme için bizim için önemli. En yaşadığımız stabil örneklerden bir tanesini paylaşayım. Elimizde yüzlerce yıkama kazanı var. Bu yıkama kazanlarının verimliliğini ölçüyoruz. Verimli de çok kabaca günde kaç saat çalıştı, ne zaman durdu, ne zaman başladı, kaç saat çalıştı. Böylelikle çalışanlarımızı ya da bölüm yöneticilerimizi bu konularda bilgilendirip uyarıda bulunabiliyoruz. Argemas'ı tavsiye eder misiniz? Evet, Argemas'ı tavsiye ederim.